Art Nova Sanat Fuarı'nda Demet Akman'ın bizi böyle uzaktan çağıran zeytin ağaçlarının önündeyiz. Ressamımızla birlikte. Merhaba Demet Hanım, Merhabalar. nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de. Bu güzel resimleri izleye son güne geldik artık. Evet. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Demet Akman kimdir? Neler yapar? Ben Samsun'da yaşıyorum. Samsun'dan katılıyorum. 25 sene devlete öğretmen olarak hizmet verdim. Resim öğretmeni. Evet, resim öğretmeni. Harika. Emekli oldum. Son 8 senedir resim atölyem var Samsun'da. Orada çalışıyorum. Onun dışında kendim için resimler yapıyorum. Yağlı boya resim eğitimi veriyorum. Son zamanlarda da zeytin ağaçları üzerinde çalışmalarım var. Kara kalem çalışmalarım var. Yağlı boya çalışmalarım var. Zeytini özellikle mi seçtiniz, zeytin ağaçlarını? Şöyle Ege'ye yaptığım yolculuklarda zeytin ağaçları çok dikkatimi çekti. Gövdelerindeki o hareket, figür bana heykel gibi geldi. 3 boyutlu heykeller gibi geldi. Daha sonra tekrar baktığımda her formu bir hikayesi oluştu kafamda. Kiminin şuradaki gibi mesela bir aile, sonsuza kadar süren bir aile, çocukları var gibi bir sürü hikayeler oluştu. Evet. O 3 boyutlu insan figürleri gördüm dediniz, zeytin ağaçlarının Evet, o gövdesi. figürleri Burada biz de görüyoruz şu anda. resimlerimde göstermeye çalıştım. Kadın erkek ilişkilerinde olan döngüyü zeytin ağacının tabiattaki döngüsüyle eşleştirdim ve zeytin ağacının tüm bunlara şahitlik ettiğini, asırlar boyunca insanların tüm yaşantılarına şahitlik ettiğini önemseyerek insanların döngüsüyle onu bir arada tutmaya çalıştım. Burada insan figürleri var. İşte iyisiyle, kötüsüyle, mutlusuyla, kıskancıyla, egosuyla bir sürü insan figürü var. Farklı. Şurada da en çok bu son zamanlarda beni çok etkileyen bir narinimiz vardı. Evet. Aranan narin. Çok etkilendim. Gece gündüz Evet, çok maalesef. üzüldüm, etkilendim ve bir de baktım ki burada çuvalın içine girmiş. Burada kalmış. Evet. Bak işte bu detayları böyle ressamını bulup dinleyince de ayrı bir güzellik katıyor. O insanın döngüsü dediğiniz zeytin ağacı belki de şu gövde 1000 yıllık bir ağacın gövdesi. Zeytin ağaçlarının bu kadar uzun ömürlü olduğunu düşünürsek. Asırlık, şifa veren ve asırlar boyunca işte kralların başında adaleti simgeleyen taç haline getirilmiş yaprakları, işte barışın simgesi olarak güvercinin ağzında hayatın bir var dalı olduğunu, bile barışı simgeliyor ki gövdesi neleri simgelemiyor diye. Biraz da bu resmin önünde devam edelim bence. Evet, burada da aynı şekilde. Burada da yine zeytin ağacının hasat mevsimi var. Hasat dönemini anlatıyorum. Aşağıda 27 tane kadın var ve bu 27 kadının bedenlerindeki ön plana çıkan uzuvlarını, organlarını göstermeye çalıştırdım. Hepsinin ayrı bir fonksiyonu, faydası var. Yine yukarıda insanların yaşam döngüsü var. İyisiyle, kötüsüyle. Evet. İşte birbirinin kuyusunu kazanla. İşte şurada mesela bir kadının göğüsleri, hani süt var, tazelik var. Bu şekilde. Ve hem iyi insan hem kötü insan. Evet, herkes hepsi bir var arada. bunun içinde. Hepimiz bir aradayız. Mecburuz o bir arada olmaya. Yani bu iyi kötü bir arada olmayı en güzel bu şekilde resmedebilirim diye düşündüm. Evet. Hani korkunç şeylerden ziyade göze hoş gelsin, güzel olsun. Biraz düşündürsün istedim. Demet Hanım, bir de bunların hikayesini anlatmakla kalmayıp şiirini de yazdınız diye ben duymuştum. Evet. O şiiri de sizden şöyle biraz dinlesek olur mu? Ufak bir şiir ve yazı arası bir şeyler var. Okuyabilirim. Memnun oluruz. Ah benim asırlık zeytin ağaçlarım, gölgesinde oturup hayaller kurduğum, dokunduğumda kalbimde fısıltısını duyduğum, gövdesinde yaşlanmış hikayeler gördüğüm,
şifalı, kutsal, mübarek ağaçlarım. Dünyada yeniden varoluşa şahit, barışın simgesi, yaprağın dalı, tarihin yüce adalet tacı, insanların ilacı, gövdesinde gizemli sırlar saklayan, bakıldığında insanlardan izler taşıyan, beni zeytin ağacı hayranı yapan, varlığının önemini uzun yıllar yaşanması ile artıran, tabiattaki döngüyü yaşayan, insanların döngüsüne şahitlik eden, resimlerimin en güzellerini bana yaptıran, gövdesinde kaybolduğum zeytin ağaçları. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. ederim. Demet Akman, bu zeytinlerin önündeyiz ama hemen yan tarafta da dün görmüştüm. Bugün biraz daha tamamlanmış hali var. Evet, Canlı performans da Evet. sergiledi. Evet. Art Nova'da. Evet, onu da Şimdi anlatalım. onu görmemiz lazım bence. Bunu görmeden olmaz. Evet, bunu tamamlayamadık. Bu Sizi da böyle arkadaşımızın evden getirdiği bir dansçı kadın resmiydi. Dans eden bir kadın figürü vardı burada. Hani bunu ne yapabiliriz derken zaten zeytin ağacı ve kadın ikisi bir arada benim için. Bunu da o şekilde dokularla, farklı malzemelerle Evet. ilk gün kabartmalar, dokular yaptık. Daha sonra onlar kuruduktan sonra üzerine boya sürdük, bir ağaç formu verdik. Yaprakları, zeytini, gövdesi ve içerisinden çıkan güzel bir kadın ama bugünkü yoğunluktan dolayı tamamlayamadık. Tamamlayamadınız. İnşallah tamamlayınca size ulaştırırım. Bir de tamamlanmış gibi görünüyor ama Öyle mi? daha neler çıkacak kim bilir. Ay. Zeytinler de yukarıdan Evet, tabii evet, yine var. zeytinlerimiz, Olmuş zeytinler yaprakları, onlar. yine insan, kadın figürünü işte ağaç formuna sokmaya çalıştık. Güzel bir çalışma Evet, oldu, çok farklı bir güzel. çalışma oldu. Dikkatle çekiyor. evet. Tebrik ediyoruz biz. Arkadaşımla birlikte, Öyle mi? arkadaşlarımla Hemen yakaladı. birlikte, evet. Müge Tarhan da yine aynı. Bunu birlikte o zaman canlı Evet, performansını. evet, Dün kesinlikle. kaçırmıştık, bugün yakaladık Evet. yine en azından. Evet. Tebrik ediyoruz ikinizi de. Bitmiş halini sizinle paylaşırız. Vallahi çok memnun oldum. Biraz evet dağıldığımız için devam edemedik. Evet. Kalabalıktan dolayı. Evet, bugün, dün ve bugün bayağı yoğun olduğu Evet. için Çok teşekkür şekilde ediyoruz. kaldı. Ben teşekkür ederim. Müge Hanım'ı da tanıyalım hazır resmin yanında bulmuşken. Böyle mikrofonu da verelim size. Müge Tarhan Müge kimdir, Tarhan. neler yapar? Biraz ondan bahsedelim. Ben aslında duvar çalışmaları yapıyorum. Duvar çalışmalarından duvardan tuvale diyerek biraz evlere girmek Zaten istedim. arkadakiler Aynen, de size devam ait. eden kısım. Biraz daha dokulu çalışmayı seviyorum ben. Hani hissedilmesini istiyorum açıkçası. Hani dokunarak gerçekten sanatın... Dokunabiliyoruz o Evet, zaman. dokunabiliyorsunuz İşte hocam. en sevdiğim En bölüm. sevdiğim benim de. Yani sanat sadece görsel olmamalı bana göre. Evet. Dokunarak da hissedilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kendini içimde bulduğum şekilde çalışmaya çalışıyorum. Renklerin geçişlerini diyeyim. Hani o doku mesela bunun üstünde epoksi var hocam. Hani renklerin geçişlerini daha net ön plana çıkarabilmek için epoksiyle çalıştım. Ama Biz buradaki yine de korkarak dokunuyoruz. Yok hocam, dokunmadım. Özgürlüğe alışkın olmadınız hiç mı? aynen. Yani ben hiçbir şekilde kısıtlamıyorum burada da mesela. Ya çünkü baktığınız zaman bu dokuyu hissetmeniz gerekiyor. Hani hissetmediğiniz zaman görsel olarak hani sadece sizin içine almaz bence. Çok güzel çalışmalarınız ama Dokunduğunuzda dikkat ön plana çekiyor. çıkacaktır. Burada da iki figür, hem Evet. kadın hem erkek. Yazılar Yazılar burada karışık hocam. Tek anlamlı bir yazı yok. yok. Evet, ben karışık kullandım. Hani, O harfleri belki de sanatseverler alıp kendi cümlelerini evet, kurup kendileri kendi yorumlarını evet bir katsınlar. yorum katabilmek için o şekilde çalıştım hocam. Yani burada Davut'la Hera'nın kavuşamayışı zaten. Yani burada da gökyüzü olarak çalışmıştım. Harika. Tebrik teşekkür ediyoruz ediyorum. sizi de. Çok Müge sağ Hanım, olun. çok memnun olduk Ben de çok memnun tanıştığımıza. oldum. Görüşmek Çok üzere. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür